Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir koton ipim var, göstereyim. 100 gram 210 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle lastiğimi başladım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle kenara alayım. Şöyle küçük bir lastiğimi başladım. Ben lastiğin üzerine modeli kuracağım. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. 3, 3 diye ayarlanacak. Şöyle. Yani her model 3 ilmekten oluşmakta. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters ördüm. 2 sırayı tamamlamış olduk bu şekilde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, bir artırma yaptım. Diğer 3 ilmeğe geldim. Bunun ortadakini öne alacağım. Öndekini ortaya aldım. Şöyle yerlerini değiştirdim. Daha sonra bu 3 ilmeğimin üçünü bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. Devamında bir artırma daha yaptım. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Yine bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi öne aldım, öndekini ortaya aldım. Daha sonra 3 ilmeğin üçünü bir şöyle toplayarak tek ilmek çıkardım. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Şöyle göstereyim. Bu 3 ilmeği keseceğiz. Önce ortadakini öne aldım. Şu şekilde. Daha sonra bu 3 ilmeğin üçünü bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bir de düz ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Sadece 3. sırada şekillendirme yapıyoruz ilmekleri. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek modelimizi kuracağız. Evet. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın modelimiz gayet güzel. Şöyle ajurlu bir model. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum.
Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Eğer istemezseniz burayı daha da kısa yapabilirsiniz. Yani aradaki boşluğu diyelim. Birazdan ilerleyince göstereceğim orayı size. Daha ajurlu durur o zaman örgünüz. Evet. Bakın modeli bir kez kurmuş olduk. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modeli tekrar kuruyoruz. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde düz, 2. sıra arka yüzünde ters öreceğim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Ben ters ilmeklerimi arkadaşlar bu şekilde örüyorum. Benimki tamamen el alışkanlığı. Ben annemden böyle öğrendim ve böyle yapıyorum. Böyle bana daha kolay geliyor bu şekilde yapmak. Ama siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Şimdi ilmeklerimizi şekillendireceğiz. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorduk. Bakın şurada. Modelde kaydırma yok. Daha sonra bir ilmek artırma yapalım. Sıradaki 3 ilmeğe geldik. Ortadakini öne alalım. Aldım. Ve bu 3 ilmeğin üçünü bir şöyle topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım burada yani. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Şu 3 ilmeğe geldim. Ortadakini öne, öndekini ortaya aldım ve üçünü bir şöyle toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım burada. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma, daha sonra kesme işlemi. Bir artırma, sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Şurayı demiştim arkadaşlar, bakın. Şurada 4 sıramız oluşuyor. Onu 2 sıraya da düşürebilirsiniz. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Yani modeli 6 sıra değil 4 sıra yaparsınız. Şu 5. sıra ve 6. sırayı yapmazsınız. Daha ajurlu bir görüntünüz olur. Onu demek istiyorum size.
Evet, 5. sıramı yaptım. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunda bir ters bir düz lastik üzerine kurmuş oldum. Bir parça da daha önce yapmıştım. Onu hemen göstereyim. Bunu da biraz ilerlettim. Burada tekstil tipi lastik kullandım. Üzerine modelimizi kurduk. Modeli 4 sıradan oluşturursanız dediğim gibi şuradaki boşluk daha az olacaktır. Yani şöyle 4 sıra düz oluşmuş oluyor. O 2 sıraya düşecek. O şekilde de yapabilirsiniz. Daha ajurlu olmasını istiyorsanız. Modelin arka yüzü de şöyle. Model oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Ben şöyle pamuklu yani koton ip kullandım bu modelde. Sizler de istediğiniz iple çıkartabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre yani ip tercihini ona göre kullanın. Yazlık örgülerinizde koton, merserize iplerle yaparsınız. Diğer örgülerinizde de mevsimine göre seçersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.